Herkese Feriye Lokantası'ndan selamlar. Bugün Macaristan Turizm Tanıtım Etkinliği vesilesiyle Feriye Lokantası'nda basın mensuplarıyla bir araya geldik. Akşamında da Sivis Otel'de yine acentacı meslektaşlarımızla ve özellikle MAC segment çalışan acentalarımızla bir araya geliyor olacağız. Amaç Macaristan'a turizm trafiğini arttırmak, Türkiye'den giden yolcu sayısını, misafir sayısını arttırmak. Bu vesileyle gerek basın toplantısı, gerekse akşamki etkinliğimizde Macaristan'ın sunduğu imkan ve olanakları, aynı zamanda yeni mekanları dinleme ve takip etme fırsatı bulacağız. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer konuklarımız, hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bugün buraya Macaristan'ın cazip destinasyonlarını konuşmak için toplandık. Ve özellikle bundan sonra sunacağı fırsatları da hep beraber sunumumuzda inceleyeceğiz. Öncelikle kürsüye Macaristan Başkonsolosu Dr. Attila Pintér'i davet ediyorum. Good morning, ladies and gentlemen. Let me welcome you on behalf of the Hungarian Consulate General in Istanbul. It is a great pleasure for me to be with you here in this wonderful building, in this wonderful interior. As you may know, tourism always played a very significant role in the Hungarian economy and in Hungarian policy as well. During the communist era, the main role of the tourism was to show somehow better face of the communist system. Frankly speaking, I don't know better face or positive face of the communist system has ever existed or not. But this was the main goal, to show foreigners that communist Hungary is not a bad place. And the other main goal was to involve so-called hard currency, US dollars, German marks, Austrian shillings, and so on. During the 70s, Hungary became a very important place, mainly for Germans. Perhaps you remember, because of the two Germanys, it was not possible for Eastern Germans to travel abroad, mainly to Western Europe. And Hungary offered a good possibility for them to meet relatives from West Germany. And after the political changes in 1990, the whole structure of our tourist system changed. We focused mainly on two areas, and in the past couple of years, one more area was added to these two areas. The first one was wellness and spa tourism. The past 20-25 years, our government paid enormous attention on developing wellness and spa tourism. So, frankly speaking, I can tell you that I do not want to exaggerate, of course, the situation, but we can say that almost in every small city or every small village in Hungary, we have at least one hotel with 4 stars and with a spa and wellness possibilities. And yes, oh, sorry, of course. Günaydın hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle Macaristan İstanbul Başkonsolosu adına hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Bu harika binada sizlerle birlikte olmak gerçekten büyük bir memnuniyet vesilesi bizim için. Turizm Macaristan için her zaman, Macaristan ekonomisi için her zaman çok önemli bir yere sahip olmuştur. Aynı zamanda politikalarımız için de önemli bir yere sahip olmuştur. Özellikle komünist dönemde baktığımız zaman turizmin, komünizmin iyi yüzünü, olumlu yüzünü göstermek için kullanıldığını görüyoruz. Bilmiyorum komünist sistemin böyle bir olumlu, pozitif veya iyi yüzünden bahsetmek gerçekten mümkün mü, değil mi? Ama genel olarak turizmin amacı o dönemde bu şekildeydi. Yabancıların Macaristan'a gelmesini amaçlıyorlardı ve tabii ki döviz çekmek için Amerikan doları, mark, şilling gibi dövizleri de çekmek için kullanılıyordu. Sonrasında
Gerçekten Almanya için özellikle 70'lerde önemli bir ülke haline geldik. O dönemde biliyorsunuz iki Almanya olduğu için Doğu ve Batı ayrı olduğu için Doğu'daki Almanlar da Batı Avrupa'ya ve yabancı ülkelere seyahat edemedikleri için Macaristan'ı akrabalarıyla buluşmak için bir buluşma noktası olarak kullanabiliyorlardı. Sonrasında 90'ların ardından bizim turizm sistemimiz tamamen değişti. İki temel alana odaklanarak bu değişimi yaşadık. Sonrasında bir alan daha eklendi. Bunlardan bir tanesi wellness ve spa turizmi dediğimiz alan. Özellikle son yıllarda bu alana çok fazla yatırım yapıldığını söyleyebiliriz. Yani çok abartmış gibi olmak istemiyorum ama neredeyse her ufak şehirde, kasabada, hatta ufak köylerde bile artık bizim 4 yıldızlı içinde wellness merkezleri, spaları olan otellerimiz var. Bunu söyleyebiliriz. Of course, spa and wellness tourism is a very good opportunity, offers a very good opportunity even for another sector, healthcare or health tourism. Tabii ki spa ve wellness turizmi de başka bir alan için, başka bir sektör için de iyi fırsatlar sunmakta. Bu da sağlık turizmi alanı. The next main area which was developed very quickly and in a very positive way, it was the wine tourism. Bir sonraki ana turizm alanımıza bakacak olursak ki çok kısa zamanda çok hızlı bir şekilde geliştiğini söylüyoruz, şarap turizmi. In Hungary we have had 10 big wine regions. Macaristan'da bizim 10 büyük şarap bölgemiz var. And we have, as you may know, wonderful red wines, white wines, and very recently rosé wines as well. Ve belki biliyorsunuzdur, harika kırmızı şaraplarımız, beyaz şaraplarımız, son dönemde de rosé şaraplarımız var. And due to the support of our government, which is provided for winemakers and wine industry, this field developed a lot during the past 20-25 years. Ve geçtiğimiz 20-25 sene içerisinde hükümetimizin inanılmaz destekleri sayesinde şarap üreticilerine ve şarapçılık sektörüne verilen, endüstriye verilen destek sayesinde bu alanın da çok geliştiğini söyleyebiliriz. We have only one problem in our wine industry. Şarap sektörümüzde tek bir sorunumuz var sadece. Not quality, but quantity. Kalite değil, nitelik değil ama nicelik, miktar. If you ask, let's say, entrepreneurs, owners of small, medium or big size companies from bigger countries as China or Russia, you will face some difficulties because these companies require enormous quantity of wines, which Hungary unfortunately cannot offer. Evet, girişimcilere sorduğumuzda küçük, orta ölçekli veya büyük işletmelerden gelen, özellikle büyük ülkelerle, Çin, Rusya gibi büyük ülkelerle çalışmak isteyen işletmelere sorduğumuzda şöyle bir zorlukla karşılaşıyorlar. Bu ülkeler çok yüksek miktarda şarap talep ettikleri için bu talebi karşılamakta zorlanıyor girişimcilerimiz. These big companies require approximately 1 million bottles wine per year. But unfortunately, Hungarian wine producers, concerning the quality of wine, they can offer approximately 10,000 bottles on a yearly basis. Bu ülkelerdeki büyük şirketler yaklaşık yılda 1 milyon şişe şarap talep ediyor bizim şarap üreticilerimizden ama Macaristan'daki üreticiler kaliteden taviz vermek istemedikleri için yılda en fazla 10.000 şişe üretim yapabiliyorlar. But developing wine tourism in my country offers a good possibility for tourists to meet our wines, to know our wines, and to know our country through wine regions. Ama tabii ki şarap turizminin gelişmesi de turistlere güzel bir imkan sağlıyor. Hem bizim şaraplarımızı tanıyabilmek adına hem de şarap bölgeleri aracılığıyla ülkemizi daha iyi tanıyabilmek adına. And the third important sector or main sector of tourism, which was developed in the past 10-15 years, it is sport tourism.
Son 10-15 yıldır gelişen ve gelişmekte olan bir diğer üçüncü turizm alanı sektörü de spor turizmi. I know that my Turkish friends are fond of football and other sports, and everybody supports at least one big Turkish team, Galatasaray or Fenerbahçe or Beşiktaş. So sport tourism can be a very good possibility for Turkish companies to know Hungary better. Biliyorum Türkiye'deki dostlarımız futbolu özellikle çok seviyorlar. Diğer sporlar da tabii ki seviliyor ama herkes en azından bir büyük takımın taraftarı. Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş gibi. O yüzden bu bağlamda spor turizminin de Macaristan'ı daha iyi tanıyabilmek adına iyi bir fırsat teşkil ettiğini düşünüyoruz. So in the past decade or past 10-15 years in Hungary we developed the sport sector a lot. Biz son 15 yılda Macaristan'da spor sektörünü son derece geliştirdik. With the support of our government, we built a lot of football stadiums, sports halls, which offered a lot of possibility to organize great sport events. Hükümetimizin de desteğiyle çok fazla sayıda futbol stadyumu ve spor salonu inşa ettik, geliştirdik spor etkinliklerini destekleyebilmek için. The past couple of years, we organized a Champions League final in women handball. Son yıllarda kadın handbol alanında Kadınlar Şampiyonlar Ligi etkinliğini düzenledik. European Championship in men handball. Erkek handbol alanında Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Hungary was one of the venue of European Championship in soccer. Yine futbol Avrupa Şampiyonası'nın düzenlendiği ülkelerden bir tanesiydi Macaristan. And this year Budapest organized two big sport events. The first one was European Cup final in soccer, late May. Bu yılda Budapeşte iki büyük etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bir tanesi European Cup, Avrupa Kupası final etkinliğiydi Mayıs ayında. And the next one was World Championship in the Athletics this August. Ve diğeri de bu Ağustos ayında düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'ydı. And besides these important sectors or main sectors of tourism, I suppose another field can be very interesting for Turkish companies which are dealing with touristic sector. Bu önemli turizm sektörlerinin yanı sıra turizm alanında faaliyet gösteren Türk şirketleri için önemli olduğunu düşündüğümüz bir başka alan daha bulunmakta. As you may know, in Hungary we have had a lot of Turkish monuments, Turkish memories, and different places, mainly Budapest, where we have Turkish memories. Bildiğiniz gibi Macaristan'da özellikle de Budapeşte'de çok fazla Türk tarih ve kültür mirası binamız bulunmakta. And due to the cooperation of our government with the Turkish government and with TİKA, we restored a lot of Turkish monuments the past couple of years. Geçtiğimiz yıllar içerisinde hükümetimizin Türk Hükümeti ile ve TİKA ile olan işbirliği çerçevesinde bu eski binaların ve yapıların pek çoğunun restorasyonunu gerçekleştirdik. So let me offer you to visit these places as well, not only Hungarian wellness centers or vineyard regions or sports centers, but these Turkish memories as well in Hungary. O yüzden buraları ziyaret etmenizi öneririm. Sadece Macaristan'daki bizim wellness merkezlerimizi, şarap üretilen bölgelerimizi ya da spor faaliyetlerinin düzenlendiği yerleri değil ama bu Türk mirasının olduğu yapıları da görmenizi öneririm. Thank you very much. Şimdi de kürsüye Macaristan Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü Turizm Geliştirme Başkanı Ljubinkovic'i davet ediyorum. Start by saying good night, and I hope that I pronounced it right. Good morning to everyone. We are extremely happy to be here in Istanbul
such an amazing city, such an amazing country, to show you a little bit of our beautiful country, Hungary, and Budapest, its capital. Evet, herkese günaydın. Umarım doğru telaffuz edebilmişimdir. Bu harika şehirde, İstanbul'da ve bu harika ülkede olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bizim kendi güzel ülkemizi ve Budapeşte'yi sizlere anlatmak için burada olmaktan çok memnunuz. I think Consul General already said so much about the country, about its specificities. I think that I will go a little bit more in depth about tourism, about everything that you can find in Budapest, everything that we've been doing in the past years to make our country very attractive for tourists. Evet, Sayın Başkonsolosumuz zaten ülkemizle ilgili çok güzel şeyler söyledi, detaylı bir şekilde. Ben biraz daha turizmin detayına inmek istiyorum. Budapeşte'de son yıllarda, özellikle Budapeşte'de ve ülkemizde neler yapıyoruz? Daha cazip bir turizm destinasyonu haline getirmek için buraları, bunu anlatmak istiyorum biraz. This is why I propose this presentation. Going through Hungary, just a few information, some basic data. Then we're going to talk a little bit about Budapest, about the developments that we've had in the country, the new hotel developments, and what we're doing in the marketing to increase our tourism success. Evet, o yüzden ben sunumumda öncelikle biraz Macaristan'la ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. Daha sonrasında biraz Budapeşte'den bahsedeceğim. Sonrasında ne gibi gelişmeler yaşıyoruz, ne gibi yeni oteller açılıyor, bu alandaki yeni otellerin açılmasıyla ilgili gelişmeleri anlatmak istiyorum. Sonrasında da pazarlama alanında ne gibi faaliyetler yürütüyoruz, biraz bundan bahsetmek istiyorum. So Hungary, in terms of geography, it's the center of Europe. We're surrounded by a lot of countries, all different from Hungary, all have a different language, and actually Hungarian language is completely unique. It's a little bit like Turkish. This is why Turkish people, when they come to Hungary, they learn Hungarian quite fast. And by hearing Consul General speaking a little bit of Turkish, I feel that Hungarians are also the same way when they learn Turkish. Evet, öncelikle coğrafi olarak nerede bulunuyoruz? Biz Avrupa'nın tam ortasında, merkezinde bulunan bir ülkeyiz. Etrafımızda çok farklı ülkeler var. Macaristan'dan çok farklı özellikleri olan ve farklı dillerin konuşulduğu ülkeler var. Macar dili de aslında benzersiz bir dil ama biraz Türkçe'ye de benziyor. O yüzden Türklerin çok kolay Macarca öğrendiğini söyleyebiliriz ve Sayın Başkonsolosun Türkçesini dinledikten sonra Macarların da Türkçeyi kolayca öğrenebildiğini gördüğümü söyleyebilirim. So as you see, the country is easily reachable, especially from Istanbul. Gördüğünüz gibi ülkemiz çok kolay erişilebilen bir yerde bulunmakta, özellikle İstanbul'dan. Our currency is the forint, not the euro. So in a certain way, it's good for tourists coming to our country. Para birimimiz Macar forinti, euro değil. Bu yüzden bir açıdan aslında ülkemize gelen turistler için iyi bir şey. And also, is around 10 million people, which is not huge, but the country again is not very big, which is also an advantage rather than a disadvantage. Nüfusumuzda yaklaşık 10 milyon kişi, çok kalabalık değiliz ama zaten ülkemiz de çok büyük bir ülke değil. Ama bu bizim için bir avantaj teşkil ediyor, dezavantaj değil. Although we can only dream about connecting the world and being the meeting point of the world as the airport rightly advertises in Istanbul, we are connected to most of the countries and the cities in Europe, and we are developing our network all over the world with amazing connectivity to the most important hubs, and Istanbul is one of the most important hubs that we're very well connected to. But if you look at the map, in Turkey, it's not just, Turkey, we're not just connected to Istanbul. We have Istanbul Airport, we have Sabiha, we have Izmir, we have Antalya, and hopefully we will open new connections as well. Evet, tabii ki biz
İstanbul Havalimanı gibi dünyanın buluşma noktası ve kavşak noktası olan bir yer olmayı ancak hayal edebiliriz şu aşamada. Ama Avrupa'nın pek çok bölgesine çok iyi bir şekilde bağlantılı olduğumuzu söyleyebiliriz ve biz bu ağımızı, network'ümüzü geliştirmeye de devam ediyoruz. Avrupa'nın yanı sıra dünyanın da pek çok önemli hub'ına, merkezine bağlı olduğumuzu söyleyebiliriz. İstanbul bunlardan en önemlilerinden bir tanesi söylediğimiz gibi. Ama haritaya baktığımızda sadece İstanbul'la değil, İstanbul Havalimanı'yla değil, Sabiha Gökçen Havalimanı'yla, İzmir ve Antalya havalimanlarıyla da bağlantılı olduğumuzu söyleyebiliriz ve umuyoruz ki önümüzdeki dönemde bu bağlantıların sayısı daha da artacak. So now the question is, what is the next destination that you would like to fly from in Turkey? O zaman şimdi sorumuz şu, Türkiye'de uçuş başlatmak isteyeceğimiz bir sonraki destinasyon acaba neresi olacak? So now that we've covered all the basics, let's talk a little bit about Budapest. Budapest being the capital of Hungary, it's one of the most important destinations, not just in the country, but in Europe. Evet, şimdi temel bilgileri verdikten sonra isterseniz biraz Budapeşte'den bahsedelim. Budapeşte bizim ülkemizin başkenti ve bir numaralı en önemli destinasyonu ama sadece bizim ülkemizde değil, Avrupa'da da en önemli destinasyonlardan bir tanesi. From the airport, it takes roughly 20-30 minutes to get to the city center of Budapest, which you see here at the middle of the circles. Each and every circle is 5 minutes walk. So we can say that walking through Budapest and visiting the city on foot is a very good option. Evet, havalimanından 20-30 dakika içerisinde şehir merkezine gitmek mümkün. Burada farklı daireleri görüyorsunuz. Her bir daireden diğerine yürümek sadece 5 dakika sürüyor. O yüzden Budapeşte yürüyerek gezmek için çok güzel bir şehir diyebiliriz. And besides many words that we have in common in Hungarian and Turkish language, we also have something very important in common in our capitals. It's actually that our capital, Budapest, is two cities, Buda and Pest, which are divided by the Danube. Evet, Türkçe ve Macarca arasında pek çok ortak kelime var. Ama bu sadece tek ortaklık bu alanda değil, bizim başkentlerimiz de birbirine benziyor, ortak noktaları var. Bizim başkentimiz Budapeşte aslında iki şehirden oluşuyor, Buda ve Peşte. And as you see, a lot of the attractions that we've listed there, the main attractions of the capital, are very well spread out. So it's not a city center with a lot of activities for tourists and where tourists actually congest. It's a well spread out, beautiful destination where you're never feeling that you're part of the tourist waves, you're part of your unique experience. Evet, gördüğünüz gibi başkentimizde gezilecek ve görülecek yerler çok geniş bir alana yayılmış vaziyette. Yani sadece şehrin en merkezinde bütün turistlik alanlar yoğunlaşmış değil. O yüzden gittiğiniz zaman, gezdiğiniz zaman güzel şehrinizi rahat bir şekilde gezebiliyorsunuz. Böyle bir turist kalabalığının dalgasının arasında kalmak zorunda kalmıyorsunuz. Çok farklı bölgelere yayılmış bir alan olduğu için rahatça gezebiliyorsunuz. And there is many ways to discover the city. So I've covered visiting it on foot, but the public transportation in the city is very diverse and very good. We have metros, we have trams, we have buses that take you all over the city, and they're very frequent. So the metro, for example, goes every 2-3 minutes. But there's also beautiful trams going all the way on the banks of the Danube, giving beautiful views of each part of the city. Evet, şehrimizi keşfetmenin farklı yolları var. Yürüyerek gezebileceğinizi ve keşfedebileceğinizi söylemiştim zaten. Ama bunun yanı sıra çok iyi bir toplu taşıma sistemimizin olduğunu da söyleyebilirim. Metromuz var, tramvay ve otobüsler var. Her yere gidebilirsiniz toplu taşımayla ve seferler de çok sık bir şekilde gerçekleştiriliyor. Metro örneğin her 2-3 dakikada bir sefer yapıyor. Çok güzel tramvayımız da var. Özellikle Tuna Nehri'nin kenarında güzel bir şekilde gezmenizi mümkün kılıyor.
And this year we're actually celebrating 150 years of Budapest with the construction of the chain bridge, the first bridge that was built between the two parts of the city. And this year, it's also the year the bridge was renovated completely. So it's a beautiful time to come to Budapest. Evet, Budapeşte'ye gelmek için bu sene özellikle çok güzel bir yıl. Çünkü biz Budapeşte'nin 150. yılını kutluyoruz bu sene. Ve Chain Bridge dediğimiz bu zincirli köprümüz de şehrin iki yakasını bir araya getiren ilk köprü olma özelliğini taşıyor. Bu sene onun da renovasyonu tamamen bitirildi. O yüzden gerçekten güzel bir yıl şehri ziyaret etmek için. The city is beautiful. But it's not just beautiful because it has amazing architecture, because it has amazing spas, because it has amazing culture. It's also beautiful because when you go there, you feel unique. You feel like someone who is privileged. You're also privileged because it is such a safe destination. It's a family-friendly destination where people with families love to go. And this is also something that we want to put forward in the future. Evet, şehrimiz güzel ama sadece mimarisi güzel değil ya da sadece spalarından dolayı güzel değil ya da sadece kültüründen dolayı güzel değil ama şundan dolayı da güzel. Siz bizim şehrimize geldiğiniz zaman kendinizi eşsiz, benzersiz hissediyorsunuz, ayrıcalıklı hissediyorsunuz. Ayrıcalıklısınız da aslında çünkü son derece güvenli bir destinasyon. Özellikle ailecek ziyaret etmek için çok güvenli ve gelenler de çok seviyorlar, çok memnun kalıyorlar ve gelecekte biz bunu daha da geliştirmek istiyoruz bu özelliğimizi. It's also a beautiful destination because it is so diverse. People, when I started talking about it, about Hungary, I said we are in the middle of Germanic and Slavic countries. Evet, güzel bir destinasyon. Aynı zamanda çünkü çok fazla çeşitlilik de arz ediyor. Konuşmamın ilk başında bulunduğumuz coğrafi bölgeyi söylemiştim. Alman ve Cermen ve Slovak kültürlerinin de ortasında bulunuyoruz aslında Macaristan olarak. But the uniqueness of Hungary doesn't only rely in its language and in its roots. It's also been shaped by all the cultures that have come and passed through the country. We can date back the ancient times, Roman times, when Budapest was a city. I said it's two cities, Buda and Pest, but it's actually three cities, because in the north of Buda, there's a city called Buda, or the Old Buda, which was a huge Roman town in Roman times. Evet, Macaristan'ı eşsiz ve benzersiz kılan aslında sadece kökenlerimiz ya da dilimiz değil ama aynı zamanda yüzyıllar içerisinde farklı kültürler tarafından şekillendirilmiş bir ülke olması da bizi benzersiz kılıyor. Çok eski dönemlerden, Roma döneminden kalma bir şehir olduğunu söyleyebiliriz biz Budapeşte'nin. Daha önce demiştik ki Budapeşte iki şehirden oluşuyor. Buda ve Peşte aslında 3 şehirden oluşuyor. Bir de kuzeydeki Obuda şehri var. O da eski Buda anlamına geliyor. Bu şehirde Roma döneminde önemli büyük bir şehirmiş. And throughout the years, throughout the 1,000 years history that Budapest and Hungary has, we've had many invasions as well. Different people have invaded, came to the country, and also played a part in its culture. We've had the Ottomans, that you're probably familiar with, and that Consul General has highlighted. A lot of the Ottoman heritage is being renewed, so you can see beautiful places from the time of the Ottoman conquest in Hungary, in Budapest. My personal favorite is the Turkish spas that are in our capital.
Evet, yıllar içerisinde tabii ki şehrin ve ülkenin binlerce yıllık tarihi içerisinde farklı kavimler tarafından pek çok işgale de şahit olduğumuzu söyleyebiliriz. Ve tabii ki bu kavimlerin kültürleri de bizim kültürümüzü şekillendirmekte önemli bir rol oynadı. Osmanlı mirasından belki bu noktada bahsedebiliriz. Sayın Başkonsolos da söylemişti. Osmanlı mimarisinin, yapılarının ve mirasının büyük çoğunluğunun şu anda renove, restore edilmekte olduğunu söylemişti. Çok güzel yapılarımız var gerçekten Osmanlı döneminden kalan. Benim kişisel olarak en çok sevdiğim de başkentimizdeki Türk hamamları. And for me, the best way to see this diversity is in the architecture of the city. Of course, there's the music, there's the art, but the architecture in Budapest is so diverse that it really translates all the ages that have passed, and also all the cultures that have mixed in this beautiful melting pot. Evet, bence aslında bu çeşitliliği, şehrin çeşitliliğini anlayabilmenin, görebilmenin en güzel yöntemi mimari yapılara bakabilmek. Elbette müziğimiz var, elbette sanatımız var ama mimarimize ve yapılarımıza baktığınız zaman tüm geçmiş dönemleri ve tüm kültürleri çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada bir kültürler kavşağı olarak, buluşma noktası olarak farklı yapıları çeşitliliği içerisinde ziyaret edebiliyorsunuz. And to honor this culture, to honor this history and this heritage, in the past 10 years, Hungary has invested a lot, not in only building new, very modern buildings, but also renewing, refurbishing old buildings that were completely left aside by the communist regime. Other buildings that were destroyed during Second World War and the different conflicts that have afflicted the country. So we have one of the most important cultural and urbanistic projects in Europe called Haussmann Project, which aims at refurbishing the whole Buda Castle district in Buda, around the Buda Castle, where you will see new buildings popping up. If you've been to Budapest, let's say 10 years ago, you wouldn't believe what's going on in this district. Elbette bu kültüre ve mirasa sahip çıkmak için son 10 yılda çok büyük çalışmalar ve yatırımlar yapıldı. Sadece modern yapılar yapmakla kalmıyoruz ama komünist rejim döneminde bir kenara atılmış, unutulmaya yüz tutmuş eski binalar da yeniden inşa ediliyor, renove ediliyor. Keza aynı şekilde 2. Dünya Savaşı sonrası yıkılan yapılar da aynı şekilde yenileniyor ve çok büyük, önemli bir kültürel proje ortaya koyduk. Osman Projesi ismi altında. Bu proje çerçevesinde Buda Kalesi bölgesini tamamen yeniliyoruz ve yeni binalar gelecek. Bilemiyorum, daha önce ziyaret ettiyseniz, mesela bir 10 yıl önce Budapeşte'yi ziyaret ettiyseniz, şimdi geldiğinizde tamamen farklı bir çehresi olduğunu göreceksiniz. Belki de şehri tanıyamayacaksınız. So if you know people who said, yeah, I've already been to Budapest, you know, it's beautiful, it's nice, but I've already seen it all. You know, today they wouldn't be able to say this. It's absolutely amazing. And it's not just in the Buda Castle district that we have amazing developments. It's also in the whole city, in the whole country. This one is a perfect example of a very green, very beautiful development, the city park project called Liget, where we are going to have a hub of museums in the next 10 years. You see here one museum which has won the award of Best Tourist Attraction in the world in 2022. It's the House of Music, the Hungarian House of Music, a beautiful building. This one is the the Museum of Ethnography, and this is the House of the Hungarian Museum. These two are new buildings, modern buildings. This one was completely in ruin a few years ago, and it has been completely refurbished. Now it's a museum, a restaurant, and an event space for people. The park as well has
revived. It was a place where people would hang out, drink. It wasn't really a place for everyday people in Budapest, but today families gathered here. We have one of the biggest playgrounds for children, which is in the center of the park, and where families gather and have a very good time. O yüzden ben daha önce Budapeşte'ye gittim. Çok güzel bir şehir. Gördüm zaten. Bir daha gelmeye gerek yok diyenler varsa çok değiştiğini, tamamen şehrin başka bir çehreye büründüğünü söyleyebiliriz. O yüzden tekrar gezilebilir son 10 yılda. Bu arada sadece Buda Kalesi bölgesi değişmekle kalmadı. Tüm başkent ve tüm ülke de aynı şekilde değişiyor. Gördüğünüz gibi yemyeşil, çok güzel yeni bir projemiz var. Legat Kent Parkı projesi. Burada farklı müzeler olacak. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamlanacak. Bu müzelerden bir tanesi de 2022 yılında en iyi turizm destinasyonu ödülünü aldı. House of Music dediğimiz müzik evi binası. Aynı zamanda etnografya müzemizde bulunmakta. Yukarıda son derece modern bir başka binamız ve müzemiz daha bulunmakta. Diğer taraftaki bina bakın ne kadar eski bir binası, tamamen yıkık vaziyetteydi, tamamen yenilendi ve burada hem bir müze, hem bir restoran, hem de bir etkinlik alanı var artık. Parka baktığımızda da parkın eskiden çok hoş bir alan olmadığını, insanların gelip içtiği bir alan olduğunu görüyorduk ama şu anda tamamen değişti. Artık aileler gelebiliyor. Çok güzel bir çocuk oyun parkı var. Aileler çocuklarıyla gelip burada hoşça vakit geçirebiliyorlar artık bu proje sayesinde. And of course, Hungary is also famed for its gastronomy. It's quite difficult to talk about gastronomy when you come to Istanbul, right? Elbette Macaristan'ın çok bilinen bir başka özelliği de gastronomisi, mutfağı. Tabii şimdi İstanbul'a gelip gastronomiden bahsetmek ne kadar kolay bilemiyorum. And of course, this is also a point which is mutual in Hungarian and Turkish culture. It's the love for food and for good food. We have everything from street food to very, very fine dining. Evet, bu da aslında Macar kültürüyle Türk kültürünün ortak noktalarından bir tanesi herhalde. Biz gerçekten yemek yemeyi, iyi yemek yemeyi çok seviyoruz ve bizim ülkemizde de sokak lezzetlerinden fine dining denilen daha şık yemekleri yiyebileceğimiz yerlere kadar çok geniş bir yelpazede seçkiler bulunmakta. And maybe we have inherited this from you. It's the love for coffee and tea and coffee houses. We have amazing coffee houses in Budapest that serve not only coffee and tea, but also amazing cakes. We love sweets, and we do huge cakes, as you see here in the picture. So for all of you who are sweet tooth, you have to visit Budapest. Evet, belki biz bunu sizden miras almış olabiliriz. Biz de ülkemizde çay kahveyi çok seviyoruz. Çok fazla kahvehane ya da kafeler var ülkemizde. Harika kafelerimiz var. Sadece çay kahve servisi yapılmıyor. Aynı zamanda çok güzel lezzetli kekler, pastalar da burada ikram ediliyor. Çok seviyoruz biz tatlıyı. Burada da gördüğünüz gibi büyük pastalarımız var. O yüzden siz de tatlı seven birisiyseniz mutlaka Budapeşte'yi ziyaret etmenizi öneririm. And it's not just goulash, it's not just the main traditional dishes that we have. We have a real revolution going on right now in Hungary, and this revolution also brings great results, as we're one of the most Michelin-starred destinations in Central Europe. Evet, sadece ulaşımız meşhur değil tabii ki ya da sadece geleneksel yemeklerimiz meşhur değil. Şu anda ciddi bir devrimden geçtiğimizi söyleyebiliriz Macaristan'da yemek alanında. Harika sonuçları oldu bütün bu çalışmaların. Şu anda biz Orta Avrupa içerisinde en fazla Michelin yıldızı restoranı olan ülkeyiz.
and with great food comes also great wine. But I think that Consul General has talked quite well about the Hungarian wines. What I would like to add is that we have a brand called Wines of Hungary. A website called winesofhungary.com and a brand called Wines of Hungary personally, because wines in Hungary are a personal experience that you can take while visiting all the vineyards across the country. The first vineyard outside of Budapest is only 30 kilometers away, so it's very easy to go from Budapest there, meet with winemakers and taste their beautiful creations. Evet, harika yemeklerimizin yanı sıra harika şaraplarımız da var. Sayın Başkonsolosumuz da zaten bahsetti. Bununla ilgili olarak winesofhungary.com isimli bir web sitemiz var ve Wines of Hungary Personally isimli bir markamız da var. Kişisel bir deneyim olmasından bahsediyoruz biz bu şarap tadımının. Bu yüzden böyle adlandırdık. Ve bağlarımız da bulunmakta. Mesela Budapeşte'ye en yakın bağ sadece 30 kilometre dışarısında şehrin. O yüzden çok kolay bir şekilde erişebilmek ve bu lezzetleri tadabilmek mümkün. And a great way to either start a day in Budapest or end the day is obviously the thermal baths that we have in the capital. Budapest is one of the richest destinations in the world when it comes to thermal water. We have 11 thermal baths in Budapest. 6 of them are actually historical buildings. So this is also something that is very unique about the destination, and where you can also take a tour in its history, because here again you will see the different influences that have come through the country. Evet, Budapeşte'de güne başlamanın ya da bir günü tamamlamanın en güzel yollarından bir tanesi bizim termal banyolarımız, kaplıcalarımız, bunlardan faydalanmak. Gerçekten kaplıca turizmi açısından en iyi destinasyonlardan biriyiz. Budapeşte içerisinde 11 tane termal banyo ya da hamam diyebileceğimiz kaplıcamız bulunmakta. Bunlardan 6 tanesi tarihidir. Bu da zaten Budapeşte'yi yine benzersiz kılan özelliklerden bir tanesi. Bu tarihi kaplıcalarla ilgili turlara katılmanız da mümkün. Böylelikle aslında ülkemizi ve şehrimizi etkileyen farklı kültürlerin geçmişini de görebilirsiniz. And the particularity of Hungarian thermal waters is that they're hot. We're talking about hot thermal water, where you can bath, water that is good for your health, good for your bones, your articulations, for your skin. It's a water that is used to treat many health conditions. Evet, bizim kaplıcalarımızın, termal banyolarımızın bunları özel kılan nokta bunların sıcak olması. Sıcak sudur bizim kaplıcalarımız. Bu suya girdiğinizde, bu suyla yıkandığınızda gerçekten son derece ciddi sağlık faydaları olduğunu söyleyebiliriz. Kemikleriniz için, cildiniz için, dolaşım sisteminiz için pek çok farklı faydalarından şifalanmanız mümkün. And it's not just Budapest, it's also the countryside that has a lot of thermal baths and thermal water. One of the most amazing and most unique places in Hungary must be the Lake Hades, which is located at the southwest of the country. It's a biologically active thermal lake, which means that it's a living lake with fish, with birds, with plants growing on it. And it's also a hot water lake, which is the biggest one in the world.
Sadece tabii ki Budapeşte de değil ama aynı zamanda şehir dışında da bizim farklı termal sularımız, banyolarımız, kaplıcalarımız bulunmakta. Yine harika ve benzersiz kaplıcalarımızdan bir tanesi Heves Gölü içerisinde. Ülkemizin güney batısında bulunmakta ve en önemli özelliği biyolojik olarak aktif bir göl olması. Yani yaşayan bir göl. İçerisinde balıkları var, kuşlar var, bitkiler yetişiyor ve bir sıcak su gölü aynı zamanda ve dünyadaki en büyük sıcak su gölü de diyebiliriz. It's a destination where people from all over the world come and have treatments because the country or the city around the lake is full of hotels, 4-star, 5-star hotels, 3-star hotels, and guest houses, and there's a lot of different services that one can take when coming to Hades for treatments, for different treatments. People come from all over the world. Evet, tüm dünyadan herkes gelip burada tedavi görüyor, buradaki hizmetlerden, imkanlardan faydalanıyor. Gölün etrafı da son derece güzel otellerle ve tesislerle çevrili. 5 yıldızlı oteller var, 4 yıldızlı, 3 yıldızlı oteller, misafirhaneler var. Ve buralara gelip, buralarda konaklayıp gölün imkanlarından faydalanıp tedavi almanız da mümkün. Herkes geliyor söylediğimiz gibi tüm dünyadan. So Hades was right here. And this is a map of Hungary. The highlighted regions you see are 11 destinations that we are going to be focusing on in the years to come. Regions that will get a lot of attention and a lot of funds to develop. Not only touristically in the way that we are going to promote them, but also infrastructures are being developed in these destinations. Evet, Hades Gölü'nü gördük. Şimdi de Macaristan haritasına bir bakalım. Sizin için 11 farklı destinasyonu biz burada işaretledik. Önümüzdeki yıllarda bizim gelişimine odaklanacağımız 11 farklı bölge bunlar. Sadece buraların ilgi çekmesi için çalışmıyoruz ama aynı zamanda fon ve bütçe ayrılacak buraların gelişimine ve tanıtımına. Sadece turizm tanıtımından da bahsetmiyoruz bu arada. Altyapının geliştirilmesi için de çok ciddi bütçe ayrıldığını ve çalışmaların bu 11 bölge odağında devam edeceğini söyleyebiliriz. And the first region outside of Budapest is obviously Greater Budapest, where you can find a lot of beautiful little towns, castles, medieval castles, and a lot of nature, because one of the biggest national parks in Hungary is actually located just behind the capital. Evet, Budapeşte dışında alanlarımıza baktığımızda öncelikle Budapeşte'nin etrafındaki bölgeden bahsedebiliriz. Burada çok güzel küçük kasabalar, şehirler var, kaleler var, doğası, tabiatı çok güzel aynı şekilde ve en büyük doğal parklardan bir tanesine de yine bu bölge ev sahipliği yapmakta. The second most important destination is the Lake Balaton, the largest lake in Central Europe, where you have a lot of different activities to do, from wine tastings in the beautiful wine regions of the Balaton, or water sports on the lake. İkinci en önemli destinasyonumuza baktığımızda Balaton Gölü'nü dile getirebiliriz burada. Orta Avrupa'daki en büyük göl özelliği olma özelliğini taşıyor Balaton Gölü. Burada şarap tadımı yapabilirsiniz, Balaton şaraplarını tadabilirsiniz ve aynı zamanda su sporlarından da faydalanabilirsiniz gölde. But anywhere you go in the country, whether it's the east or the west, you will find all these beautiful things. Wines, wine regions, you will find amazing gastronomy, amazing hotels, and also a lot of culture to discover. Some cities have a very strong Turkish heritage, which I invite all Turkish people to discover. Evet, ülkemizin neresine giderseniz gidin, doğuda olsa, batıda olsa her zaman bütün bu gördüğünüz güzelliklerden faydalanmanız mümkün. Nereye giderseniz gidin, her zaman çok güzel şaraplarımız var, şarap bölgelerimiz var.
Harika gastronomimiz, mutfağımız var. Çok güzel otellerimiz var. Keşfedecek inanılmaz güzel kültürel özelliklerimiz var. Bazı şehirlerde de çok ciddi bir Türk mirası olduğunu söylemiştik. Bunları da gittiğiniz zaman keşfedebilirsiniz. Apart from the developments in the capital, we also have a lot of developments in the countryside, castles, for example. Başkentteki gelişmelerin yanı sıra diğer yerlerde de tabii ki şehir dışında da çok fazla gelişme alanımız bulunmakta. Özellikle buradaki bu kalelere odaklanabiliriz. And also beautiful hotels. Ve çok güzel otellerimiz de var tabii ki. And this is true for Budapest and for the countryside. Yani hem Budapeşte'de hem Budapeşte dışında. So this is just a selection of the most beautiful hotels that we have or that we are going to have in the future. Burada şu anda sahip olduğumuz ve yakın gelecekte açılacak olan en güzel otellerden bir seçki göstermek istiyorum size. So as you see, the offer is being renewed and Budapest is becoming, and Hungary is becoming a new destination. Gördüğünüz gibi sunduğumuz imkanlar yenileniyor, gelişiyor ve Budapeşte ve Macaristan yeni bir destinasyon haline geliyor. So now we're running a little bit out of time, so I would like to start with the Q&A session if you agree. If you have any questions or if you would like to know a little bit more about Hungary, feel free to ask me. Evet, zamanımız bitiyor şu anda anladığım kadarıyla. O yüzden isterseniz burada bırakıp varsa soru cevap bölümüne geçebiliriz. Merak ettiğiniz bir şey varsa, Macaristan'la ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Destination which is growing and heading towards the luxury segment. But we are the best value for money in Europe, definitely. Yani tabii ki harcayan kişiye göre değişir ne kadar para harcanacağı. Ama gördüğünüz gibi gelişmekte olan bir destinasyonuz ve lüks segmenti de geliştirmek istiyoruz. Ama paranızın karşılığında en iyi değeri alabileceğiniz Avrupa'daki destinasyonunuz diyebiliriz. Teşekkür ederim. Turizm değil. Which is the number one country that sends tourists to Hungary, and what is your yearly tourism revenue for you? Well, when it comes to numbers, it's a little bit, it's not numbers that we like to showcase. I will send everyone present a recap of all the numbers. What I can say is that our main destination, our main source market is Germany. Şimdi rakamlar söz konusu olduğunda pek öyle çok paylaşmak, duyurmak istediğiniz rakamlar yok elimizde. Ama buraya katılım sağlayan herkese bu rakamların bir özetini gönderebilirim dilerseniz. Sadece en çok kaynak ülke olarak, en çok turist gönderen ülke olarak Almanya'yı burada dile getirebilirim. And also, what we are heading back to the numbers that we had in 2019. So we're very close to bridging the gap between 2019 and today. And what we see is that the numbers that we see from Turkey are absolutely amazing and growing all the time. Evet, sadece şunu söyleyebilirim rakamlara geri dönecek olursak. 2019 yılındaki rakamlarımıza yavaş yavaş geri dönmeye başardık. Arayı kapatıyoruz bu yıl itibariyle diyebiliriz. Ama Türkiye özelinde de rakamların harika olduğunu ve arttığını söyleyebiliriz. Answer to that because I'm not directly involved in this part of tourism. I do mainly promotion and tourism promotion. So what we see is the number of tourists coming in, and our goal is to bring visitors, tourists to come to Hungary. Of course, sometimes tourism also goes hand in hand with investments, but I really don't know.
Maalesef ben bu soruya cevap verebilecek bir konumda değilim. Çok bilmiyorum açıkçası Türkiye ile bağlantılı yatırımları. Biz tanıtım alanında daha ziyade faaliyet gösteriyoruz. Gelen turist sayısı ve bu sayıyı arttırabilmek için, tanıtım için neler yapabiliriz, daha ziyade bu alana odaklanıyoruz. Bizim amacımız bu. O yüzden yatırımlarla ilgili cevap veremiyorum. So if this is helping in any ways. Ama Türk otellerinin genel müdürlerini gördüm. Yani bilmiyorum bu belki yardımcı olur mu sorunuza cevap vermek adına? Yok pek yardımcı olmadı maalesef. We cannot disclose the budget that we have for promotion, especially that our budgets are split between promotion and development. So it's quite hard to decide. Also, for us, Turkey is a new destination, a new market that we are going to promote. So until now, there wasn't really any big promotional activities. At the same time, what was the second question? The second question. Well, we only focus on inbound for Hungary, but what I know is that seeing how airlines are developing in Hungary, and we can talk about the Gazos, Sun Express, even Turkish Airlines. We see that there's a real not just for Turkish people to travel to Hungary, but also Hungarian people to travel to Turkey. Evet, biz maalesef tanıtım bütçemizi açıklayamıyoruz. Zaten bu bütçe içerisinde hem tanıtım faaliyetleri var hem de turizmi geliştirme olarak geliştirme faaliyetleri de ayrıca, ama bizim rakamları ifşa etmek, paylaşmak gibi bir şeyimiz yok. Türkiye'de bizim için yeni ve gelişmekte olan bir pazar ve biz yeni Türkiye'de tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye başlıyoruz. Ve önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu arada biz kurum olarak ülkemize gelen turist sayısına bakıyoruz. Giden turist sayısı bizim faaliyet ve çalışma alanımız kapsamına girmiyor. Ama şunu söyleyebilirim, hava yollarında çok ciddi bir gelişme ve artış olduğunu söyleyebiliriz. Pegasus, Sun Express, hatta Türk Hava Yolları. Gerçekten burada ciddi bir istek olduğunu görüyoruz. Sadece Türkiye'den Macaristan'a gelen turistlerde bir istek yok. Aynı şekilde Macaristan'dan da Türkiye'ye gitmek yönünde bir istek olduğunu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Cancel, chimney cake, yeah. It's a cake which is rolled and it looks like a chimney. That's why they call it chimney cake, yeah. Kültürler. Evet, aslında çok fazla festivalimiz var Macaristan'da. Hatta Budapeşte'de de o kadar çok festival yapılıyor ki, yani gittiğinizde mutlaka bir festivale denk gelirsiniz. Şarap festivallerimiz var, yemek festivallerimiz var, sokak yemekleri, lezzetleri festivallerimiz var. Her zaman bir şeyler olup bitiyor. Hatta daha yeni kızım bir festivale katıldı. Meşhur bir baca keki dedikleri Kürtüs kolaj isimli bir yemekleri varmış. Ona özel bir festival yapılmış. Daha yeni oraya katıldı kızım. Yes, and festivals are very popular. So it's not just music festivals. Although you mentioned Siget, we also have Balaton Sound, which is one of the biggest electronic music festivals in Europe. When people dance there, there's the seismic scale starts to move a little bit, but there's other music festivals, folkloric festivals, and all over the country. It's not just in Budapest, it's really all over the country. Evet, çok popüler, bilinen çok fazla festivalimiz olduğunu söyleyebiliriz. Sadece müzik de değil, siz Szeged Festivali'nden bahsettiniz ama Balaton Sound Festivali isimli yine bir elektronik müzik festivalimiz var. O da Avrupa'daki en büyük elektronik müzik festivali. Hatta söylenene göre orada insanlar dans ettiği zaman sismik aktivite tespit ediliyormuş ölçümlerde. Yani çok fazla müzik festivallerimiz var, folklor festivallerimiz var ve söylediğim gibi sadece Budapeşte'de değil, tüm ülkeye yayılmış bir şekilde bunlar düzenleniyor.